to the HEV Mark IV protective system. The Typhoon fires 500 rounds a second. They chased us from the west, they chased us over the mountains. Günümüz nesli gerçekten şanslı çünkü video oyunları her zaman bu kadar görsel şölen sunmuyordu. Grafikler, sesler, atmosfer ve eğlence her zaman böyle değildi. Biraz daha farklıydı. Mesela bunun gibi. Video oyun tarihinin ilklerini ve dönüm noktalarını anlattığım bu videoda pek çok yeni bilgiyle karşılaşacağınıza eminim. Ama önce her şey nasıl başladı, o büyüleyici anlara gidip tarihe tanıklık edelim. Kronolojide biraz gerilere gittiğimizde karşılaşacağımız kırılma noktası veya başlangıç Kanada'daki bir ulusal fuarda sergilenen 4 metre uzunluğunda 3 taş oynayan Bertie the Brain olurdu. Tarih 1950. Bertie the Brain oyunun herhangi bir görsel gösterimine sahip olan ilk bilgisayar oyunu olduğu için ilk video oyun adayıdır. Bertie'den önce 1947'de katot ışın tüplü elektronik etkileşimli eğlence cihazı vardı fakat ona ilk video oyunu demek sonrakilere haksızlık olur. Ancak Bertie'nin gerçek zamanlı görsel grafiklere sahip bir ekran yerine ampul kullanması, hareketli grafikler kavramından çok uzak olması bir video oyunun bazı tanımlarını karşılamıyor. Benzer şekilde 1952 yılında Alexander Douglas tarafından geliştirilen OXO'da görselleri elektronik bir ekranda gösteren bilinen en eski oyunlardan biri fakat hareket eden veya gerçek zamanlı güncellenen grafiklerin olmaması nedeniyle onu da elemek zorundayız. 1958'de Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nın yıllık halka açık sergisinde sergilenmek üzere 2 saat içinde tasarlanıp birkaç gün içinde geliştirilen Tennis for Two adlı oyun ilk video oyunu olarak kabul edilir çünkü önceki oyunlara göre herhangi bir teknolojik yenilik içermese de akademik araştırma veya ticari teknoloji tanıtımından ziyade tamamen bir eğlence ürünü olarak yaratılan ilk bilgisayar oyunudur. Ekranda gördüğünüz Tennis for Two adlı oyunun orijinal elektronik şemalarından birisi. 2 kişi analog bir bilgisayara bağlanan ve ekran olarak bir osiloskop kullanan ayrı kontrol cihazları ile elektronik tenis oyunu oynayabiliyor. Sadece 5 inç çapındaki bu ekranda tenis oynama şansı için yüzlerce ziyaretçi sıraya girmişti. İlginçtir, Tennis for Two'nun yapımcısı Amerikalı fizikçi William Higginbotham, 1943'ten 1945'e kadar Manhattan Projesi'nin elektronik bölüm başkanı olarak görev yapmış ve 1947'de atom gücünün barışçıl kullanımlarını araştırmaya odaklanan Brookhaven'da çalışmaya başlamıştır. Ne yazık ki bu oyun da ilk video oyunu olarak adlandırılmıyor çünkü oyun ekranda herhangi bir video sinyali oluşturmuyor. Bu sebeple tarihi biraz daha ötelemek zorundayız. Takvimler 1961 yılını gösterdiğinde MIT öğrencisi Steve Russell o zamanlar için son teknoloji olan buzdolabının 2 katı büyüklüğünde ve her çalıştırıldığında blender gibi bir ses çıkaran $120.000'lık PDP-1 veri işleme makinesinde çalışan Space War adlı oyunu geliştirdi. Oyunun yapımcısı ve geliştiricisi doğru yapmak için binlerce saat oyun oynadık itirafında bulunmuştu. Space War, bir yıldızın çekim alanında manevra yaparken savaşa giren İğne ve Kama adlı 2 uzay gemisini konu alıyor. Her iki gemi de oyuncular tarafından kontrol ediliyor. Her geminin manevra için sınırlı silahı ve yakıtı var ve gemiler oyuncu ivmelenmese bile sürekli hareket halinde kalıyor. Yerçekiminden yararlanmak için yıldızın yakınına gitmek gibi taktikler uygulayabiliyordunuz. Gemiler bir torpido, yıldız veya birbirleriyle çarpıştıklarında yok oluyorlar. İşte Space War, oyun dünyasının neredeyse tüm otoriteleri tarafından oyun tarihinin ilk video oyunu olarak kabul ediliyor. Çalışan tek orijinal Space War şu anda Kaliforniya'daki Bilgisayar Tarihi Müzesi'nde bulunuyor. ...1966 yılında Sega, gerçek bir bilgisayar oyunu olmasa da Atari oyun makinelerinin olanaklarını gösteren Atari oyunu Periskop'u piyasaya sürdü. Bu oyun sektörde bir dönüm noktasıdır ve Sega için o kadar sürpriz bir başarıydı ki mağazalar, alışveriş merkezleri Periskop ile dolmuştu. Oyun salonlarına sadece bu yenilikçi ve başarılı arcade denizaltı simülatörü için gelenler vardı. Video arcade oyunlarının altın çağı ise 1970'lerde başladı. Jetonlu, koca dolaplı oyunların Atari salonlarında yer aldığı zamanlar gelmek üzereydi. Bilgisayar oyunlarının ilk ticari kullanımı Atari aracılığı ile gerçekleşiyordu. İlk arcade bilgisayar oyunu Computer Space 1971 yılında ortaya çıktı ancak ticari bir başarı elde edemedi. Ancak oyunun yaratıcıları pes etmedi, sektörün babası Atari'yi kurdular ve 1972'de büyük bir ticari başarı elde eden Pong'u ürettiler. Pong'un ortaya çıkışı ile birlikte sektör inanılmaz bir ivme kazandı.
Artık arcade makineleri barlarda, bowling salonlarında ve alışveriş merkezlerindeydi. 1978'e gelindiğinde tüm zamanların en etkili video oyunlarından biri olarak kabul edilen Space Invaders ilk sabit nişancı ve sonsuz oynanışa sahip ilk video oyunu olarak piyasaya sürüldü. Piyasaya sürülmesinden sonra anında ticari başarıya ulaştı ve 1982'ye gelindiğinde 3,8 milyar dolar, bugünün parası ile 14 milyar dolar hasılat elde etti ve bu, onu o dönemde en çok satan video oyunu ve en yüksek hasılat yapan eğlence ürünü ve tüm zamanların en yüksek hasılat yapan video oyunu yaptı. 1979'da Asteroids ortaya çıktı, dünya çapında 50.000 makine satarak çok büyük bir başarı yakaladı ve 1980'de son derece popüler oyun Pac-Man yaratıldı. Orijinal adı Pac-Man olan bu oyun, isminin İngilizce'de hoş olmayan bir kelimeye dönüşme ihtimalinden dolayı Pac-Man olarak değiştirildi. Oldukça haklı bir ileri görüşlülüktü. Herhalde bir oyunda şiddete özendirdiği gerekçesiyle ilk tepki gören oyun 1976'da çıkan Death Race'tir. Oyunda bir arabayı kontrol ediyordunuz ve amacınız olabildiğince çok gremlin ezmekti. Oyuncu onlara çarptığında çığlık atıyor veya ciyaklıyor ve ekranda mezar taşlarına dönüşüyorlardı. Gremlinlerin sopa adam gibi göründüğü grafikler pikselli de olsa, oyun çok fazla tartışmaya neden oldu ve bu da nihayetinde oyunun tarihin tozlu sayfalarına gitmesine sebep oldu. Acaba o dönemde bu oyuna tepki gösterenler günümüzün oyunları için ne düşünürlerdi? Kalpten giderlerdi herhalde. 1972 yılından 1978 yılına kadar piyasaya sürülen Odyssey, televizyona bağlanabilen dünyanın ilk ticari video oyun konsoludur. 1976 yılına gelindiğinde Fairchild Channel F adlı konsol bir ilki başardı ve konsol içine gömülü oyun yerine bizim kaset diye tabir ettiğimiz değiştirilebilir bir kartuşlu sistem getirdi. Yani bu oyunu beğenmedim, bunu çıkar şunu tak onu oynayalım olan cihaz. Bu sayede aynı sistemde farklı oyunları oynamak mümkün hale geldi. 80'li yıllar patlamanın yaşandığı dönemde oyunların sayısı inanılmaz bir hızla arttı. Zork, Donkey Kong, Mario Bros, Dragon Slayer, King Quest, The Legend of Zelda, Metroid, Final Fantasy, Prince of Persia bu yıllar içinde çıkmış yapımlardı. Bu dönemin en ilginç olayını ise yine Atari yaşamıştır herhalde. Atari, E.T.'nin haklarını Steven Spielberg'den 20 küsür milyon dolar karşılığında satın aldı, fakat oyunu Noel'e yetiştirmek için sadece 6 haftaları vardı. Bunu başardılar ama tüm zamanların en kötü oyunu olarak anılan bir oyun ürettiler. 1984 ise oyun konsolları için çöküşün başladığı yıl oldu. ABD'de birçok şirket ya iflas etti ya da oyun işinden çekildi. Çöküşün nedenlerinden biri de yeni oyun bilgisayarlarının piyasaya sürülmesiydi. Bellek, grafik ve ses yetenekleri nedeniyle özellikle oyunlar için uygun olan ucuz kişisel bilgisayarlar ortaya çıktı. Evet, tahmin edeceğiniz üzere Commodore 64 gibi. Doğal olarak oyun üretiminin odak noktası Japonya'ya kaydı. Konsol pazarının dibe vurması diğer şirketlerin bu pazara girmesini mümkün kıldı. Nintendo, 1985 yılında Nintendo Entertainment System'i tanıttı ve bir yıl sonra Sega Master System onu takip etti. Bu 10 yılın sonunda önemli bir gelişme oldu. Nintendo, 1989 yılında Game Boy'u ilk taşınabilir oyun sistemi olarak tanıttı ve bilin bakalım Game Boy'u arşa çıkaran ne oldu? Rus bilim adamı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanan ve gelmiş geçmiş en bağımlılık yapıcı oyun olarak kabul edilen Tetris, Game Boy ile birlikte veriliyordu. Size tuhaf bir bilgi daha, tarihte ilk kez 13 yaşındaki Willis Gibson, Tetris oyununun orijinal Nintendo versiyonunda kill screen olarak bilinen aşamasına ulaştı. Yani oyunun belirli bir seviyesine ulaşıldığında ve oyunun programlama sınırları nedeniyle oynanamaz hale geldiği duruma. Şu anda bu aşamaya ulaşabilen ikinci bir kişi yok. ...90'lı yıllarda oyun konsollarının gücü artarken Atari makinelerinin popülaritesi azaldı. Sega, Genesis olarak da adlandırılan Mega Drive'ı 1989'da tanıttı ve hemen ardından Nintendo Super NES geldi. Her ikisi de çok başarılıydı. Kirpi Sonic de bu dönem içerisinde tanıtıldı. 1994 ve 1996 yılları arasında yeni nesil oyun konsolları ortaya çıktı. Sega, 1994'te Saturn'u, Sony ise 1994 yılında PlayStation'ı piyasaya sürdü. Oyuncular Ridge Racer, Virtua Fighter, Super Mario 64, SimCity, Civilization, Tomb Raider, Quake, Grand Theft Auto, Myst, Command & Conquer, Monkey Island, Age of Empires gibi oyunlara doyuyordu. Evet, bazılarınızı duyuyorum, Age of Empires 2, The Age of Kings efsanesi. Şu sesleri duyup da gözleri sulanmayan var mı?
Evet, ben de sizin gibi sabahlara kadar evde ve internet kafelerde hem kampanya modunda hem de multi'de arkadaşlarla oynadım. Sabah ışıkları ile gözler kan çanağı tabii. 1993 yılında Mortal Kombat kan ve vahşet yüzünden tarihte ilk kez oyunların ilk resmi derecelendirme sistemine yol açtı. Aynı yıl John Carmack ve John Romero tarafından yaratılan Doom, bazıları tarafından tarihteki ilk first person shooter olarak kabul edildi fakat özünde Wolfenstein 3D ilk FPS'tir. I'm Duke Nukem, and I'm coming to get the rest of you alien bastards. Hollywood Holocaust adlı bölüm girişiyle hafızalara kazınan ve uzaylı istilasına karşı savaşan Duke'ün maceralarının anlatıldığı Duke Nukem 3D, 1996 yılında oyuncuların beğenisine sunulduğunda şiddeti, erotik öğeleri ve kadın tasviri nedeniyle yoğun tartışmalara yol açtı. Duke'ün bazı replikleri Alien, Kirli Harry, Evil Dead, Full Metal Jacket, Jaws ve Pulp Fiction gibi filmlerden alınmıştı. Örneğin yakalanan kadınların "beni öldür" demesi Alien filmine bir göndermeydi. Oyuncular ayrıca oyun içinde Luke Skywalker, Indiana Jones ve parçalanmış bir T-800 gibi ünlü karakterlerin cesetleriyle karşılaşıyordu. Tüm bunlarla birlikte karakter seslendirmesi oyunun en üst seviyelere çıkmasında en büyük etkenlerden birisidir. It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. Kendini insanlığın geleceğini tehdit eden bir uzaylı istilasının ortasında bulan Black Mesa çalışanı fizikçi Gordon Freeman'ın hikayesi Half-Life. Dr. Freeman. Lisanslı Quake motorunun büyük ölçüde değiştirilmiş bir sürümü olan Gold Source kullanarak hazırlanan oyun 1998 yılında çıktığında 50'den fazla yılın oyunu ödülünü kazandı. PC Gamer, GameSpy gibi söz sahibi siteler Half-Life'ı tüm zamanların en iyi oyunu olarak tanımladı. Yani FPS tarihi Half-Life'ın öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılır desek yanlış olmaz. Daha sonra Opposing Force, Blue Shift, Decay gibi genişleme paketleri, Half-Life 2, tek haritalık teknoloji demosu, Lost Coast, Episode 1, Episode 2 ve Alyx gibi oyunlar yayınlanmasına rağmen oyuncular Half-Life 3'ün çıkmasını hala büyük bir umutla tam 20 yıldır bekliyor. High impact reactive armor activated. 2000 yılından günümüze kadar olan kronolojik oyun tarihini ise sonraki videoda izleyeceksiniz. Yani hikaye devam ediyor. Video oyun dünyasındaki önemli kırılma noktalarının yer aldığı bu videoyu beğendiyseniz lütfen yorum yazmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olur ve bildirimlerinizi açarsanız bölüm 2 geldiğinde kaçırmamış olursunuz. Hayatınıza dokunuşlar yapan ilk bilgisayar ya da konsollarınızı, aklınızdan hiç çıkmayan oyunları ya da bölüm 2'de olmasını istediklerinizi lütfen yorumlara yazın. O vakte kadar bilim, sevgi ve sağlık hep sizinle ve sevdiklerinizle olsun. Hoşça kalın.